Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Merve Görgöz. Yeni gelenler için özellikle kendimi tanıtmak istedim. Bugün size çok trend olan bir göz makyajının ipuçlarını göstermek istiyorum. Grafik eyeliner biliyorsunuz bu sene inanılmaz her yerde. Hatta geçen seneden beri devam ediyor bu. Artık günlük makyajlara da girdi ki ben günlük de yapıyorum. Yani bir yere gideceğim zaman da kullanıyorum artık. Eskiden sadece böyle hani Instagram'da, YouTube'da yaptığımız bir şeydi. Artık günlükte de kullanıyoruz. İlk başta gördüğünüzde gözünüz korkabilir. Ben bunu nasıl yapacağım diyebilirsiniz, de yapamayacağınızı düşünebilirsiniz. Ama bugün çok güzel, çok kolay bir teknik göstereceğim size. Önemli olan ikisinin aynı olması. Biz de bunun için uğraşacağız. Başlayalım. Gördüğünüz gibi ben full makyajımı yaparak başlıyorum. Sadece gözlerde önemli bir ayrıntıyı göstereceğim size. Pudra uygulayacağız. Bu Rare Beauty'nin Setting Powder'ını kullanıyorum. Bendeki light rengi. Herhangi bir pudra ya da transparan pudra, ki tercihim her zaman transparan pudradan yana çünkü çok daha doğal gözüküyor. Kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa fark etmez. Burada önemli olan özellikle ilerleyen saatlerde ortaya çıkacak olan şu: aradaki yağ çizgisinin gözükmesini engellemek, onun ortaya çıkmasını engellemek istiyoruz. Bu yüzden pudralayacağız. Pudrayı alıyorum. Silkeleyerek başlayacağım. Ben kapatıcı uygulamıştım. Şimdi üzerine pudramı geçiyorum. İnce bir kat yeterli. Diğer tarafı da uygulayıp başlayabiliriz artık eyelinerımıza. Gelelim püf noktasına. Öncelikle tabii ki bir eyeliner'a ihtiyacınız var. Herhangi bir sevdiğiniz, kolay kullandığınız bir eyeliner olabilir. Ben böyle daha keçe uçlu olanları tavsiye ediyorum. Bu şekilde keçe uçlu olanlar çok daha rahat. Özellikle çok fazla alışkın değilseniz eyeliner çekmeye, bunlarda daha çok rahat edersiniz. Ve bugünkü asıl kahramanımız bu beyaz kalem. Elinizdeki herhangi bir beyaz kalem olabilir. Sadece çok sert kalemler olmasın ki onları hem çıkartması hem sürmesi çok zor oluyor. Yumuşak, güzel bir beyaz kalem. Bu ten rengi kalem de olabilir ama beyaz daha çok işimizi görecek. Bu daha iyi gözükecek. Hem de silmesi çok kolay. Bunu sadece biz tam olarak şekli belirlemek için kullanacağız ve daha sonra zaten yok olacak. Hemen gösteriyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle iki tarafı eşitlemek için şeklimden bir başlıyorum. Ben böyle kirpik dibimden başlayacağım. Yukarı doğru bir çizgi çekiyorum öncelikle. Bu beyaz kalemle oynamak gerçekten çok kolay. Daha sonra yukarı doğru bir yuvarlak çekiyorum. Mesela burasını fazla indirdim. Görüyor musunuz? Hemen elimle onu düzeltebilirim çok rahat bir şekilde. Hemen küçük bir püf noktası daha vereceğim size bununla ilgili. Eğer bu teknikte yapacaksanız mutlaka altı çıplak olsun. Yani ekstra bir far tekrar kullanmayın. Çünkü hata yapacaksınız muhtemelen. Çünkü iki tarafı eşitlemek çok zor. O yüzden hatanızı düzeltirken farınızı da her seferinde tekrar yenilemek zorunda kalırsanız bence gerek yok. Direkt böyle sadece kullanacağınız herhangi bir eyeliner rengiyle grafik bir eyeliner yapabilirsiniz. İleride zaten eliniz alıştıkça böyle altında farlar farklı şeyler yaparsınız. Sanırım ben şekli bu şekilde belirleyeceğim. Hemen bu tarafa da yapalım. Şimdi bakıyorum ikisi eşit mi? Mesela değil. İkisi eşit değil. Hemen siliyorum elimle yine. Bu arada sünger yardımıyla silebilirsiniz. Onu da hazırlamıştım. Daha da güzel siliniyor. Şimdi süngerle şöyle üzerinden hafifçe geçiyorum. O beyazın baskınlığını alıyorum. Sadece bir iz gibi kalsın bizim için. Şimdi bu çizgileri hazırladım. Yeri belirledim. Peki doğru olup olmadığını nereden anlayacağız? Mesela aynaya baktığımızda biz belki düz görüyoruz ama fotoğraf çektiğimizde bu ne, birisi farklıymış diyoruz. O yüzden her zaman ben telefondan kontrol ediyorum. Dümdüz bir şekilde telefona bakıp fotoğraf alıyorum ve ikisinin arasındaki farkı böylece çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Aynadan çok daha güvenilir oluyor, onu söyleyebilirim. Hemen buraya çektiğim fotoğrafı da hatta ekliyorum size. Buradan çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz ne demek istediğimi. Korkutucu kısma geldik. Çoğumuz için eyeliner çekmek biraz korkutucu çünkü yanlış çektiğimiz anda, bende de bazen oluyor bu arada, kendim için de söylüyorum. Yanlış çektiğimiz anda tekrar en baştan silip yapmak gerekiyor. Başlayalım. O zaman bu bize güzel bir yol gösterecek bu çizgiler. Ben bugün NYX'in bu Epic Ink eyeliner'ı kullanıyorum bu arada. Mutlaka tek elinizde serçe parmağınızla yüzünüze bir destek oluşturun. Şimdi buradan devam edelim. Bu tarafı hallettik. Diyelim ki çok ince bir çizgi kaçtı ve sizi çok rahatsız ediyor. Ne yapacağız? Hemen böyle incecik bir ruj fırçasını alıyoruz. Elimizde mutlaka temizliyoruz her seferinde bulaşmaması için.
Bu şekilde düzeltebiliriz. Ucuna küçücük bir concealer de alabilirsiniz ama bunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Elinizi mutlaka silerek yüzünüze uygulayın. Tüm eyeliner'ı silebilirsiniz çünkü. Bu da bir tehlike. O zaman hemen diğer tarafı yapalım. Şimdi buraya kadar tamamız. Ben biraz daha içeri eyeliner çekmeyi seviyorum. O yüzden bu kısmı da birleştireceğim. Bunu ister yine eğer hiç yapamıyorsanız beyaz kalemle, isterseniz direkt böyle eyeliner yapabilirsiniz. Normal eyeliner çeker gibi. İç tarafa çekerken biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim. Çok dikkatli olmak gerek. Mutlaka kirpik dibinden gitmemiz gerekiyor. Yoksa çok kalın bir eyeliner görüntüsü ortaya çıkabilir. Özellikle göz aralığınız çok darsa çok dikkatli olun. Çok ince çizgiler çekiyoruz. Evet, ben son olarak bu şekilde yaptım. İstediğiniz gibi tabii ki de bunu artırabilirsiniz. İç kısma da çekebilirsiniz. Kuyruk ya da buralara farklı şekiller ekleyebilirsiniz. Bu kısımlara yine farklı çizgiler ekleyebilirsiniz. Altına ekleyebilirsiniz. Artık hiç sınır yok biliyorsunuz ki. Hayal gücünüze göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Önce de beyaz kalemle çizip daha sonra böyle üzerinden istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Tabii ki de bir maskara sürelim. Maskara ile bitirelim. Ben MAC Stack bu yeni çıkan maskarasını kullanacağım. Aynayı bu şekilde aşağı tutarak uyguluyorum. Böylece buralara hiç bulaşmayacak. Çünkü bu tarz bir makyajda bulaşmaları temizlemek de bayağı zor olur. Ona dikkat edin mutlaka maskara sürerken. Bu da aslında yine bu makyajın bir ipucu. Altına da maskarada kalanı tekrar batırmadan tüpe minik uyguluyorum. Şimdi far sürmeyin dedim ama içim rahat etmedi. Biz altına far süremiyoruz ama farklı bir renk de katmak istiyorum. Nasıl yapabilirim diyeceksiniz. Hemen onu göstermek istiyorum size. Asla bırakmam gereken yerde bırakamam. Biliyorsunuz beni. O yüzden küçük bir renk ekleyeceğim hemen. Huda Beauty'nin bu Mercury Retrograde paleti. Hangi renk kullanalım? Şöyle şeftali kullanalım. Şeftali güzel olur. Ütopya rengini kullanalım. Yine küçük bir fırça aldım. Ve iç kısmına gözümün hafifçe rengi ekliyorum. Çok tatlı bir renk. Bu rengi bayağıdır kullanmamıştım. Ama inanılmaz tatlı bir renk gerçekten. Umarım kamerada gözüküyordur. Yine aynı şekilde bu tarafa da. Bu şekilde renk de katabilirsiniz. Hiç buraları bozmadan. İsterseniz altına da farklı bir renk daha ekleyebilirsiniz bu arada. İşte şuralara farklı bir renk ekleyebilirsiniz. Vesaire yine kolay bir şekilde renk de ekleyebiliriz. Bu şekilde göstermiş oldum. Bence oldu. Ne dersiniz? Ya benim çok hoşuma gidiyor böyle makyajlar. Instagram'dan takip ediyorsanız çok kullanıyorum. Bu aralar inanılmaz kullanıyorum. Grafik makyajları, işte farklı renkleri, taşları vesaire. Taşlı makyaj da yapacağız bu arada YouTube'da. O da aklımda unutmuyorum. Instagram'ı takip etmediyseniz mutlaka buraya ekleyeceğim. Buradan takip edin. O zaman bugünkü videoyu burada bitiriyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz bu arada abone olmayı sakın unutmayın. Buradan, şuradan bir yerden. Hepinizi öpüyorum. Tekrar hoşçakalın.